3, 2, 1 sayacak mısınız? Yemek okuluna hoş geldiniz. Daha içten. Daha mı içten? Yemek okulumuza hoş geldiniz. Yemek okulumuza hoş geldiniz. Bugün ben çok heyecanlıyım. Çünkü çok uzandır, çok sevdiğim, çok beğendiğim, çok da kıymetli olduğunu düşündüm. Biri geldi. Aslan Gürbüz. Namı değer Ufak Tefek Cinayetlerdeki Merve Aksak. Beni tanıyanlarınızın bir kısmı bilir. Böyle en hayran olduğum bir üçleme vardı işte. En yukarıda Candan Erçetin'in Gülse Birsel, böyle yeni giren de Karsu. Galiba bu üçlüye bir okey dörtlü geldi gibi, dördüncü geliyor. Çünkü Aslan'ın röportajlarını okuyunca kadınlıkla ilgili duruşu, vücuduyla ilgili görüşleri, ona gelen tepkilerden söylediklerini falan sadece ben değil bütün ekipçe hayranıyız. Ve allem ettik. Galiba Mert'i de araya soktuk ve buraya getirdik. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Ben de sana karşı, ekibine karşı boş değilim. Yemek yapıyor musun? Yaparım ama sizin kadar iddialı değilim ama yaparım yani. Bu kadar yemeği seviyorsan zaten yapmayı bir şekilde öğreniyorsun. Merve'nin tırnaklarından zorlanıyorsundur Çok herhalde. zorlanıyorum. Annem mutfağa sokmuyor. Çok da hijyenik durmuyor böyle şey gibi, takma tırnak gibi tırnaklar var. Bilmiyorum artık eldiven mi verirsiniz? Yok ona göre yemekler seçtik Ha sonra. tamam. Tırnakların içine girmeyeceksin. Ne yapacağız? Sana hiç söylemedim. Hiç söylemedim ki bakalım tahmin edebilecek mi? O da Büyük patlatacaklar beni. ipucu vereyim. Sen dedim ben et severim. Böyle güzel pirzola severim, balık severim. Ondan sonra bol bol hani güzel bir et olursa ot severim dedin. Bunlara da uygun olabilecek tam böyle mevsim artık böyle geçişinde bir şey. 6 ayda kaç tane cheesecake yemişsindir ya da görmüşsündür? Çok gördüm ya. Sette sürekli işte hani yapıyormuşu oynuyorsun, tadıyormuşu oynuyorsun bir şekilde. Herkes zannediyor ki ben yapıyorum. Aslında bir sanat grubumuz var bizim, çok iyi bilirsiniz ki. Onlar iyi. yapıyor, ben öyle yapıyormuşçasına oynuyorum ve cheesecake'ten ben hiç hoşlanmam. Yani hayatım boyunca bir dilim cheesecake yememişimdir. Tadı benim damak tadıma acayip uzak. Eskiden böyle tiksindiğim bir şeyken böyle bayağı onunla anılan bir karakteri oynamak biraz zorlamadı değil yani. Peki şey de oluyor mu mesela restoranda böyle gelip Merve Hanım size de cheesecake getirelim mi falan diye böyle gelenler oluyor mu? O da oluyor da. Genelde tarif soruluyor Tarif ya. soruluyor. Genelde net tarif Sen soruluyor bana yani. Refika'ya bundan sonra. Arkadaştan olabilirsiniz Bundan sonra diye. Refika'ya. Tuz var. Bunlar başka, bunlar tatlıyla alakalı. Kadayıf var, çikolata var işte. Tuzlama balık yapacağız fırında büyük ihtimalle. Sonra da onu çıt çıt kıracağız piştikten sonra. Vallahi helal olsun. Bunların da ne olduğunu söyleyeyim. Bunlar iyice sürpriz. Az buçuktan muhallebiyle onlarla böyle kıtırlı mıtırlı katlı katlı bir şeyler yapacağız. Bilemem artık o kadarını. Altına üstüne o kadayıf gelecek, bitti gitti. Önce hocam, burada tabii ki yumurtayı kar yapmamız gerekiyor. Ona çalıştım. Çalıştın Mert mı? kıramamıştı Ha. Gönderdiğim videoda. Tamam, Mert'e buradan meydan okuyarak da. Ona, Mert'ciğim sana meydan okuyorum. Başlamadan önce bir insanlar abone olsun. Başlayacağım ama hala Hadi abone sonra olmayanlar başlayacak varmış, geldi kulağıma. Hemen abone oluyorsunuz aşağıya. Aşağıda mı olacak? Burada, onda olacak. Orada yani. olacak. Orada abone oluyorsunuz. Refika'nın Mutfağı kanala abone olun. Olurlar inşallah. Kırayım mı? Helal. Ben bu kabukları evde böyle bir ses duyduğumda kedim geliyor. Hı. Böyle bırakıp ona buralarını yalaması için izin Aa veriyoruz. ne güzelmiş. Yumurta sesi duyduğu an koşuyor nerede olursa olsun. tatlı. Evet. Böyle şey de yapabiliyorsun burada aklına. Bırak bak benim elime. Eline. Bırak ha aynen. Dur bırakmadım. Niye bırakmadıysam? Miras yedi gibi bırakmadım onu sana. Estağfurullah. Derken neyse olur o kadar pardon. İşte bu yüzden bırakmıyordum. Seninle ilgili bir şey okudum. Böyle çocukken evde hayvan besleyemeyeceğin için küçük pet şişenin içinde sümüklü böcek. Kola şişesinin içinde sümük. Çünkü böyle evde hayvan beslenmez diyen bir anneye babaya sahiptim. Babam çok böyle evde hayvandan hoşlanan bir adam değildi. Rahmetli. Rahat Her olsun. bulduğumu getiriyordum. Önce küvete sokup yıkıyordum bir de. Hani o şartı şurtu da bilmiyorsun ya çocuk olarak. Anneme dedim ki temiz anne, yıkadım ben onları. 2 gün sonra mecbur ağlayarak veda ediyorduk falan. Sonra dedim ki ya sümüklü böceği işte kola şişesinde görmezler ki. Ot toplayıp onları atıyordum. Yiyor muydu? Yiyordu ya da yemiyordu, çocuk aklı ben onları yediğini zannediyordum. Biz Bursa'da yaşadık yıllarca. İnegöl'de böyle tavuk alma diye bir adet vardır kına gecelerinde. Kızın erkeğin o genç
arkadaş grubu. Tanıdıkları evlere giderler, davullar, işte zurnalar çalınır. Ya tavuk verirler ya da işte o gece yemeleri içmeleri için çerez vesaire falan verir. Böyle bir adet var. Bize de tavuk almaya gelecekler. Babam almış tavuğu falan. Almayı unuttular. Ben her gün bakkaldan 2 tane yumurta alıp hayvanın poposunun altına koyuyorum. Anneme diyorum ki gel yumurtladı ki kesmesinler onu diye. Aylarca ona o şekilde baktık. Sonra işte köyden babamın akrabaları geldiğinde bir güzel hindi getirdiler. Kardeşimle ikimizin büyük dramı oldu yani. Hem tavuk hem hindi aynı günde gitti. Ve annem artık hangimizi zapt edeceğini şaşırdı ama işte hani o çocukken çok barbarca gelen şey maalesef bizim gerçeğimiz ve etoburda yaratıklarız ya. Bana hep şeyi soruyorlar, bu kadar hayvan seviyorsunuz işte yiyor musunuz? Hep de böyle utanarak şey diyorum, maalesef yiyorum. Yani eskisi kadar yoğun yemiyorum kırmızı eti. 25 yaşından sonra başladım kırmızı et yemeye. Son 2 yılda da o kadar böyle azalttım ki işte ayda bir ya da böyle 2 ayda bir yersem dünyanın en mutlusu oluyorum. Yavaş yavaş çıkarmayı deneyimliyorum hayatımdan. Sanayileşme kısmı biraz barbarlık çünkü. Bir de galiba hiç atmama, yani ziyan etmemek en azından. Gibi. Çünkü o sana canını veriyor, Evet. sen de hani en azından her Aynen şeyini öyle. kullan falan gibi. Bunu sen ne yapacağımızı biliyorsun diye tahmin. Köpürteceğim. Şimdi kayıt dışındayken söylemişti Refika bana. Bunun olduğunu böyle çevirdiğimizde düşmüyorsa anlıyormuş. Düşermiş değil mi? Bayağı cesaretli hatun, bayağı cesaretli. Ben bile korkarak çevirdim. ya. Düşmüyor. 9 tane yumurtamız vardı. 1,5 kilo da ince tuzumuz var. Bununla bunu yavaş yavaş karıştıracağız. Şimdi herhalde böyle alıp Aynen. böyle yapacağız. Peki bu tuz bunu indirmeyecek mi? İşte o yüzden sadece katlıyorsun. Şu an çok doğru bir şey yapıyorsun. Mutfağı yakmıştık, hatırlıyor musun? Mutfağı yaktınız mı? Evet, ocakta böyle bir şey alev aldı. Hı. Çalı süpürgesiyle daldım ben. O süpürge tutuştu. Sonra tiller tutuştu. Şimdi şöyle Oh! artık aynen yavaş yavaş ağırlaşmaya başladı. Bunu beceremezsem evde mi kalıyorum? Estağfurullah, estağfurullah. İstemekten Seni vazgeçiyorum. alana almıştır eminim, o konuda hiçbir şüphem yok yani. Şeyi merak ediyorum. Şimdi bu rol sana geldi. Daha evvelden komedide oynadın. Çeşit çeşit roller giydin. Dönem işinde oynadım, oynadın, Ardram'da oynadım, aynen. sitcom'da oynadım. Aynen. Hepsi de birbirinden farklı kadınlardı. Onları oynayabilmek için çok aralar verdim bir oyuncu olarak. Hani o genç yaşımda 2,5 yıl ara aslında iyi bir şey değil. Hep son oynadığımdan daha farklı bir şey olsun kafasındaydım. Çünkü sektör öyle bir şey ki bir yerde beğenince seni hep ona benzer roller teklif Aynen ediyorlar. öyle. Bu aslında benim 3. kötüm. Merve. Yani ilk gördüğündeki hissin neydi? Merve'yi mi? Evet. İyi demiştim. Utanmıştım çünkü hep birlikte izlemiştik 1. bölümü. Bunun içine koy o zaman. İşte birini falan Anladım. hocam. Aa, bu Fiziğine sahne... takılıyor musun? Ben takılmıyorum da insanlar çok takılıyor. Sen bence yani son rolünde diyeyim. Çok da böyle işte hani 36 bedenin illa televizyonda olması gerektiği ve onun güzel gözükeceği değil. Yani ben mesela hani şimdi sonuç olarak işte giyiniyoruz hep bu gömlekleri falan, farklı kıyafet giyebildiğim çok az kıyafet vardı ama senin sayende mesela ve oradaki styling diyelim. Örtmek yerine Aynen öyle. daha çok ifşa Ve eden çok, kombinler. yani çok şeker gözüküyor. Altını sen bence nefis yaptın. Biraz şey yapmasın diye şöyle azıcık soğan koyuyoruz arasına. Direkt arasına, şurasına, aynen. Sarımsak da güzel oluyor. Sarımsak da güzel olur. Tuzda balığın tipi hiçbir şeye benzemeyecek. Ama acayip güzel, içi inanılmaz. Gerçekten o kendi suyunda pişme olayı. Piştirebiliriz, yanmıyorsun. Biraz fazla oldu galiba dostum. Biraz Öyle biz mi? fazla koymuşuz. Ben bunları bir şekilde kullanırım, sen Şuraya merak etme. sıkıştırayım. Bir ters bir düz şöyle yerleştiriyoruz. Aslı buradaki meziyet bunları güzelce kaplama. Kontrol sever misin? Çok sevmem aslında ama mutfakta şeyimdir. Yani ben yemek yapıyorsam hani sofrayı da ben kurayım. Sofranın düzeni de bozulmasın. İşte şeyi de ben yapayım durumundayım. Arada biz o zaman Yardım- bir zahmet. Ha, yardım ediyorsam o kadar değilimdir ama Merve'nin etkisi. Şu hep o soru geliyor da. Ha. Kontrol. Ben genelde fark etmez, uyarım diyen o sıkıcı insanlardanım. Yo, ben Merve'den Gerçek dolayı hayatta. değil, şimdi spatulayı vermemenden Ha, diye ne bileyim yapıyordum. Hani geldim boş boş durmayayım diye ya. Bugün sizlerle bunları yapacağız falan deyip kendi kendime yemek yapıyordum. Hep yemek Yavrucuğum, programı yapmak dükkan ukde senin. içimde de o yüzden. Öyle mi? Ne yemekleri yapmayı seviyorsun? Ben çok gelenekselciyim Refika ya. Yani o bildiğimiz geleneksel Türk mutfağı vardır bende öyle. Trakyalılık var sizde. Anne tarafı Trakya, baba tarafı Eskişehir. Bunu fırına veriyoruz. Hop. En altın bir üstüne. Tek sorunum var, ben biraz Yaktın sakarım. mı?
Tek sorunum o. Kaç derecede hocam? 200 derecede. 25 dakikada pişiyor ve acayip sulu sulu oluyor, onu sana göstereceğim. Dışarıdan aldığımız tuzlu balıklar, onlar genelde böyle büyük balıklara ve çok zaten acayip paraya yapıyorlar. O kadar büyük olduğunda çok uzun pişmesi gerekiyor. Ve aslında o aşırı güzel, lezzetli olan sulu halini o kadar da yediğimiz zaman görmüyoruz. Şimdi bunda gerçekten sululuğuna inanamayacaksın. Tamam, yapsınlar. Aynen. Yapın ama Eyvallah. abone olun. bak. Kanala abone olun. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ozan tatlı için şöyle bir şey var. Şimdi sen şey dedin ya. Çakma cheesecake var, onu anladım. Ya çok canavar. Bende disleksi vardı. İlkokul öğretmenlerim falan çok zor okuyan biraz. Ben de disleksiyim. Onu da okudum. Sınıfta en son okuyan sen misin? Bendim. Ben de en son okuyan bendim. Dakikada 40 kelime okuyabiliyordum o disleksiden Hiç dolayı. dakikasını bilmiyorum ama en son okuyan. Yarıştırıyorlar, en siz sonuncu sıkıntılı. oluyordun. Hala daha böyle hani yıllarca ben gözüm bozuk zannettim böyle. Harfler birbirine giriyor, harfler birbirine giriyor. Peki başka bir şey soracağım hocam. Evinde çok kitap olduğunu biliyorum. Ben mesela çok zor okuyorum, Ben de dinliyorum. zor okuyorum. Şöyle bir şey oluyor çünkü hani normal mesela kardeşim bir de hızlı okuma teknikleri çok iyi. Çocuk böyle deli gibi okuyor. Her seferinde ona böyle çok özeniyorum ama ben algılayabilmem için bir kitabı gerçekten bir sayfasını 4 kere okumam gerekiyor. Eğer o böyle Altını hani çizip falan filan. öğrenmemle de ilgili bir durumu varsa aktarmam gerekiyorsa ama mesela bir ay sonra hiçbir şey kalmıyor. Çok sürükleyici ve benim hayal dünyama uygunsa kafamda o çizdiğim bir resmi ve filmi oluyor. Orada bir sıkıntı yaşamıyorum. En rahat öyle hayal ettiğin kitap hangisi? Puslu Kıtalar Atlası. Ha. Ama sonra şey çıktı onun karikatürü gibi böyle şey ne derler Onu da ona? okudum. Aslında mantığına aykırı. Herkesin hayal alemi başka bir şeydir anlatmaya çalışıyor ya kitap. Aynen. Yani o karakteri görmek için böyle sayfaları ama benim hayalimdeki o değildi. Ben asla bir reçete takip edemem. Onu da tutamam. Annem hep anneme diyorum ki Aha. şeyin ölçüsü kaça kaçtı Sevim? İşte atıyorum un helvasının ölçüsü kaça kaçtı? Yani annem bir gün telefonu açmadığında o özel yemeklerin hiçbirini yapamayacağım. Şimdi bir defter aldım çok güzel. Aslında Tariflerini yaparsın. geçireceğim. İçinden gelen ne yaparsın tamamen. Evet ama o böyle yani kalmıyor akılda. Rakamlarla ilgili de derdim vardır senin. Bende de var mesela insanların doğum tarihini tutamam. Matematik bende böyle başımı yasladığım yastık gibi o kadar Ha, severim. o hiç yok ben. Böyle- Sağ sol yok bazen işte sette sağ diyorlar. Ha, Şöyle falan Bunu da- yapıyorum. Her seferinde bunu yapıyorum. sağ sol nasıl anlıyorsun? Sağ sarımsak, sol soğan. Bunu yapmam gerekiyor. Bende de eskiden şey vardı, kalemle yazmaktan nasır. Ha, Oradan nasıra da- o da anlardı. mantıklı aslında. Ama o da gitti. Ben de o yüzden hala şaşırıyorum. Hatta dün şey vardı, pilates dersi hoca sağ diyor. Hocam ben anlayamıyorum sağ diye biraz kadınlar izliyor. Çok fena. Cheesecake deyince böyle bir tansiyonun düşüyor. Tatlının içerisinde peynir olma durumundan mı acaba diyorum ya da o peynirin belki de bizim Ekşiliği. Türk damak tadına çok hakim çünkü mesela künefeyi seviyorum. Trakya'nın o hani peynir helvası var ya. Höşmerim. Onları seviyorum. Oralarda bir derdim yok. Ne hikmetse oradaki o krema mı peynir mi ne idüğü belirsiz. Ben de çok böyle kek mi hani muhallebi gibi bir şey mi yoksa üstündeki reçelli ve şerbetli bir şey mi böyle bana biraz karaktersiz geliyor. Telefonda konuşuyoruz. Biz heyecanla böyle o sırada Merve'nin cheesecake'ini tarifini verelim diye çalışıyoruz mutfakta. O sırada işte bana dedi ki ben biraz yemek konusunda milliyetçiyim. Ve sen benim ne kadar milliyetçi olduğumu bilmiyordun o sırada. Bilmiyordum. Tabii ya, damardan girdi kendisi. Falan dedi. Ben de oh falan dedim. Denediğimizi kenara koyduk. Atmadık tabii ki. Ve bunun üzerine mutfağımızın ne kadar bereketli olabileceğiyle ilgili ufak bir şey yaptık hocam. Ya bana çok iyi olacak. Tarif isteğini hemen linke. Buraya. Kanala Şimdi, abone olmaya. Hocam şöyle. Abone olun. Şimdi bu klasik olacak. Hatta bunun sosu. Bu irmik helvasından Şöyle. mı? Ha burası irmik helvası. Yani hep üçü de Oo. cheesecake mantığından gidiyor. Evet. Bunun altı irmik helvası, bu içi de sahlep. Böyle güzel sahlep karışımı. Ve bunun üzerine O karışımın tarifini alsaydık. bu Çikolata. çikolata aynen. Siyah renkli çikolatayla Oh. çok azıcık kremayı karıştırdık ki bu kıvama Gelsin. gelebilsin. Hatun çok iyi yalnız ha. 4 yıl konservatuar eğitimi aldım ama hayatım bildiğim bileli yemek programı izledim. Bir şey soracağım. Bu sene bitiyor mu şey kesin? Dedik Yok, mi? biz sezona devam ediyoruz. Ha. Önümüzdeki sezon devam. Ha bak OTC. insanlar bilmiyor ha. Tahmin ediyorum bu arada Çünkü kim ölüm öldüğünü. yaklaştı ya. Kimin ölmediği belli oldu ama. Değil mi? Kimin ölmedi? Evet, Burcu ölmedi. Şimdi bu altında böyle iyice kadayıf sıkıştırdık. Buraya bildiğin şunun aynısının aldık koyduk. Nasıl koydunuz? Bu bir kremalı gibi bir şey değil mi? Ya bu bildiğin aynı o cheesecake'in o labneli ne derler biraz yoğurt koyuyoruz biz. O ekşiliği biraz oradan alsın diye. Öyle bir hali. Tabansız pişirdik.
Sonra lömp diye koyduk. Zor. Ama evet bir terledik, o Biraz kesin. meşakkatli. Ondan sonra ama bunu da böyle bol kadayıflı ve şeyli bir şey yapabilir miyiz diye. Bunu da böyle yapalım dedik. 200 lira kilosu. Yeni yasa çıkarmaya çalışıyorlar. Antep fıstığını İran'dan, Azerbaycan'dan bir yerlerden ithal etmek için. Ay hayır Biz ya. Aynen hayır. Çünkü ondan sonra bu fıstıkla yarışamayacak. İthal ettiğimiz anda ne olacağını hepimiz artık biliyoruz. Ne olur siz de bu konuda destek olursanız çok seviniriz. Bunun içinde bal ve çiçek suyu var. Ah çok güzel kokuyormuş. Ve çiçek suyu ne biliyor musun? Yani saksının Ne o? altındaki su gibi geliyor bana. Öyle bir şey de. Portakal çiçeği var ya, mis gibi kokar. Turun çiçeği. Onu tam o çiçekken alıyorsun. Tam İmbiğimiz mevsim var bizim. İmbikten gibi Tam gül suyu oturuyorsunuz. gibi. Ve bu onun suyu. Gerçekten. Ve balla karışık ve mis gibi kokuyor. Onu böyle yırt diye gezdirsek Her hocam. tarafına dökeceğim değil mi bunu? Yoksa sadece Özellikle ortasına mı? kadayıflı tarafına Tamam. hocam. Çünkü kadayıf biliyorsun ne tatlı ne tuzlu. Bu daha işte klasik cheesecake'le göz kırparak. Bunun hiç öyle bir şeysi yok. Sadece tipi benziyor. Bu da seninki. Bunu biliyorsun zaten. Bu evet. Bunun tarifini de verir. Bir de bunun bu arada benim yaptığım düdüklü versiyonu var. Bence fırındakinden çok daha güzel oluyor. Senin gençliğini oynayan çok tatlı. Nasıl bulmuşlar? Akraba mı o? Değil. Değil. İnanılmaz benziyoruz. Yani benim ergenliğim onun işte bir 10 kilo fazlasıydı. Kilo hep bir sorun muydu senin için? Ergenlik döneminde aldım ben kiloyu. O tam böyle çocukluktan ergenliğe geçtiğin dönem vücut bir değişiyor ya. Ben de böyle genelde enine bir değişim oldu. Çok boya giden çocuklar falan. Ben ene gittim. Bedensel durumu sıkıntı haline getirdim yıllarca. Yani öyle denize girsem anneme havlu tutturdum, hamama girsem peştemali çıkarttırmadım falan. Defalarca dile getiriyorum ki hani bedeninizle barışın, önemli olan hani o beden ölçüleri, kilolar, dış görünüşünüz değil. Bireyin kendiyle barışmadığı zaman bedeni, Hal. karakteri, ruhu, yaşadıkları travmaları hayatın hiçbir alanında bence başarılı olamıyor. Ne aşkı ilerliyor, ne işi ilerliyor, ne arkadaşları mutlu olamıyorsun. Çünkü neden kendini sevmiyorsun? Aynada gördüğünden ya da çıkarttığın sesten hoşlanmıyorsun. Bunun da temeli hani her durumla barışmak gibi geliyor bana. Ben ilk yemek yapmaya ilk televizyondan çıkmaya başladığımda şu anki halimden 26 ya da 27 kilo daha zayıftım. Ve o zaman da kendimi inanılmaz Tabii. kilo görüyordum. Yani o aslında şeyle alakalı. O öyle kalıyor. 52 kiloyken de öyle ama Kalıyor 48 yani olsam tabii. falan Yani ben de gibiydi. mesela 53 kiloya düştüğümde gene böyle o artık nasıl bir rahatsızlıksa aynaya bakıp gene iriyim ya. Gene bacaklarım çok kalın dediğim zamanlar var yani. Aynen. O gençlikte yapıyoruz o hataları. Merve karakteriyle ilgili şeyi merak ediyorum. Sen bu işe başladın ve böyle hatunlarda belli yanındaki. Ne kadar güzel olacağını ve insanların buna bayılacağını tahmin ediyor muydun? Merve gibi mükemmeliyetçi bir otokontrolü olan bir kadının hani fiziğine müdahale etmez mi? Hani kafanızdaki Merve emin misiniz böyle 38-40 beden olacak ama hani buna emin misiniz'i çok sordum. Onlar da dediler ki hani olur böyledir ya, kendi kusurunu ya da şeyini görmez ona buna laf söyleyen kadınlar vardır. Merve de onlardan biri dediklerinden itibaren öyledir ya bu işler. Bir yapımcı, senarist, işte yönetmen bir karar kanal. Bir karar verirler, bir karakteri işte bu oyuncu oynayacak. Benim fiziğimde 1000 yıldır bilinen bir fizik. Onlar buna karar vermişler. Ha tamam ne yapıyor? Buna hiç takılmıyor ve bu özgüveniyle var. O zaman ne yapar? Ha onu da giyse, bunu da giyse, bedenine yakışmayan şeyler de giyse işte o hani o özgüvenle saçını savurur, böyle yapar, şöyle yapardan yürüdüm ben. Peki sen kendini öyle görünce oha gerçekten oluyormuş dedin mi? Ben hep şeye inanırım ama. Yani bu Merve'den önce de vardı. Yani oyunculuk öyle bir şey değil. İşte kaşının gözünün çok güzel olmasına da gerek yok. Fiziğinin de vesaire. Sadece o kadının enerjisini yansıtabiliyorsan, az önce söylediğimiz şey kendi bedeninle barışık ve o karaktere uygun enerjiyi yansıtırsan yani orada popoya, yok eteğine, yok oraya, burana zaten takılmazlar diye düşünüyordum. Ben bugüne kadar bundan bayağı yaptım. Hiç bu kadar Bayağı güzel güzel olmamıştı. gözüküyor. Senin elindeydi. Bak böyle taş Çok gibi. güzel kokuyor ama. Biz o kokuyu birazcık değiştireceğiz. Gerçekten mi? Evet. Tam benlik, alevler çıkacak şimdi. Güzel. Ya lavanta kolonyasını o gençler, kadar severim ki. Hadi bakalım. Şimdi bismillah diyoruz ve size veriyoruz. Sen ama uzak tut şöyle. Alev gözüküyor mu? Güzel, Aynen. arkasında mı? Gözüküyor mu? Gözüküyor, bayağı güzel ha. Bu kadar kolay işte gördüğünüz. Gerçekten çok kolaymış. Şöyle bir şey yapmayı ben tek başıma cesaret edemezdim bugüne kadar. Şimdi çıt 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 çıt. Aynen. Bunlar senin tırnakların. Evet girdiler oraya. Çok iyi. Böyle bir önce şuraya şey yapacağız. Kabak tabak gibi kapak. Bravo, Ha, aynen anladım. öyle. Böyle sadece delik delik yapsan. Bir dakika, buna gerek Birleştirebilirsin. gerek Bıçakla kalmıyor. Bak. Hatun akıllı ya işte. Bir tek hocam balığı delmemen lazım. Ha, tamam. Öyle bir şey var. Anladım. Balık bayağı çiğ gibi göreceğiz şimdi.
Bak şimdi bu balığın şunu kaldıracağım. Aa, Ve içinde suyunu görüyor musun? Başka hiçbir pişirmede böyle olmuyor. anladım. Ve bu su bunu acayip lezzetli yapıyor. Yutkundum ya. Öyle böyle yutkunmadım yani. Nasıl yeneceğini soslarla beraber sana anlatmak istiyorum. Tamam. 3 tane sos var. Bu da dördüncüsü. Dördüncüsüne tereyağı, acı kırmızı biber ve kalan pidelerimizden hocam. Oo. Bunu bu süzme yoğurdun üstüne döküyorsun böyle cıs diye. Balıklı İskender oluyor. Aynen öyle. Bak bu kadar yıllık bu kadar insan geliyor buraya. Bu kadar her şey vırt 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 diye anlayan başka birini görmedik hocam. Heyecandandır. Ben hani sevdiğim bir şeye yemek yapmak ve yemek. Büyük ihtimalle o yüzden o heyecanım yok benim. O yüzden algılarım açık. Bizde çocukken şey yenmez ya, balık bozuktur. Korkulu Evet. diye yoğurtla yenmez. Yoğurtla. Hiç o hikaye biliyorsun. Ve böyle çok acayip oluyor. Ve gerçekten balık da senin söylediğin gibi İskender gibi oluyor. Bunu bunun üzerine böyle koyup yiyebilirsin hocam. Bu da hardal, limon, çam fıstığı, zeytinyağı ve birazcık kekik. da maydanoz. Maydanoz değil mi? Kekik miydi o? Kekik hocam. Maydanoz şeyde. Öbüründe. Neyse bir tane bilmediğini bu. Bunu da sen bil hadi. Bu badem, kırmızı acı biber, ince ince bir şey doğranmış. Balzamik sirke gibi geliyor ama başka ya da organik sirkedir. Çok azıcık soya var onda. O renk oradan geliyor. Normalde çok koyma. Ha? Soya ile niye? Ben de çok bir barışık değilim aslında. Ona benzeyen bir şey yapmak istedim. Genelde sirkeyle pekmezi karıştırıyorum. Bayağı da iyi oluyor. Benim annem de yıllarca kardeşim kola içmesin diye sodayla pekmezi karıştırıp çocuğa kakaladı. Ah yazık. İyi olmuş. Ablacığım seni Helal hep olsun. kandırdı anne. Dolayısıyla böyle 4 tane farklı Ayrı sostan ayrı. balığımız oldu. Oh. Hani böyle yabancı mutfaklarda hep sostur, şudur, budur. Bizim mutfağımızda, bizim alışkanlıklarımızda çok başka yerlere yine kendi malzemelerimizle. İşte bu da domates ve işte şey. Bizim genelde kızartmaların üzerine Bravo, makarna aynen. yap- Bu mesela tuzlu yoğurtlu olursa Antakya'da o da yıkılıyor, Başka çok bir iyi şey oluyor. oluyor. Hani bunların hepsi bildiğimiz, var olan malzemelerimiz. Onlarla farklı versiyon yapalım istedik. Ben çok mutluyum Aslan'la tanıştığıma. Ben de. Becerebilirsem, annesinden de istedik kendisine ekipçe. Siz de bizi desteklerseniz arkadaşlar, ay ne güzelmiş, belki Aslan kendi videolarını Kanalıma hoş geldiniz. falan diye bir anda şey yapar. Ben çok Ellerine mutlu sağlık. oldum. Sizin sayenizde de bu kızcağız buraya geldi. İyi ki varsınız. Eğer videomuzu beğendiyseniz ne yapıyorlar? Hayır, beğeniyorlar burada. Önce abone oluyorlar, sonra beğeniyorlar. Şimdi abone Yoksa olmadan nasıl tokatlayacağız beğensinler zaten ki? Tuğçe. Mantıken yanlış değil mi şimdi? Ucuz ya. Neyini beğen? Annem bir şey beğenmiş. Saçını beğenmiş. Saçımda ne var anne? Apache gibi mi oldu? İşte başarımızı biz arkadaşlar bence annelerimizin bizi itmesi ve hiçbir zaman Kalkmasına. beğenmemesine, hiçbir zaman beğenmemesine borçlu olabiliriz. Ben çok Görüşmek keyif üzere. aldım. Çok keyif aldım. 25. kez diyorum ki kanala abone oluyorsunuz. Bir de şurada galiba eski videolar varmış. Lütfen izleyin. Ne oldu?